bu çayı bu kadar doldurursanız bu Irak'ta çok büyük ayıp. Köprünün ismi İtalyan Köprüsü. Zaten çoğu bu arabaları taksi olarak kullanıyor. Bakın şimdi önümüzden bir araba geçti. Karşıda bir araba var. Şimdi bir kırmızı araba daha geçiyor. Arkadaşlar şöyle bir salata geldi. Basra 637 yılında İslam orduları tarafından önce arkadaşlar fethedilmiş. Ve şehir Abbasiler döneminde de özellikle kültür, bilim alanında bir merkez haline gelmiş. Saddam Hussein şahsiyeti. Saddam Hüseyin tam şu yıl. Şimdi gideceğimiz yerde Saddam Hüseyin yaşamış. Burası Dicle ile Fırat'ın birleştiği yer. İşte bu. Benim hayallerimden bir tanesi bu arkadaşlar. Arkadaşlar herkese Irak'tan, Basra'dan merhaba. Belki bilenler vardır aranızda, bilmeyenler de olabilir. Ben Basra'da çalışıyorum ama çoktandır Basra'ya gidemiyordum. Bir türlü işte izin çıkmıyordu falan filan. Bugün izin aldım, çıktım ama otostopla gidiyorum. Taksi falan tutmadım. Sırf daha dedim biraz daha heyecanlı olsun. Zaten Irak'ta sürekli aksiyon oluyor. Burada Riyad diye bir kardeşim var. Riyad Iraklı, Basralı beni gördü. Hemen yolda durdu. İnsanlar acayip cömert. Acayip böyle misafirperver. Şimdi Basra videoları başlıyor. Hadi buradan kaldığımız yerden devam edelim. Acayip heyecanlıyım. Yani nelerle karşılaşacağım, neler olacak. Pasaportumu yanıma almayı da unutmuştum. Yanımdaki arkadaş dedi yani pasaportun nerede falan dedim. Pasaport yok vallahi. Nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah bir problem olmaz. My brother, how are you? All good. Arkadaşlar Riyad sağ olsun beni buraya kadar getirdi. Gitmemi istemedi. Çünkü burada ayıpmış. İnsanı bırakıp gitmiyorlar. Şimdi kardeşim geldi. Onunla beraber takılacağız. Sağ olsun. Basra videolarımız başlıyor. Arkadaşlar şimdi kardeşim Hasan'la beraber Şattal Arap'a gidiyoruz. Abi acayip heyecanlıyım. Şattal Arap dediğimiz yer Dicle ile Fırat'ın birleştiği yer. Hani buna bize coğrafya derslerinde falan bize anlatırlardı. İşte Dicle ile Fırat bir yerde bağlanıyor. Çünkü Dicle ve Fırat nerelerden geçiyorlar. Müthiş. Hakkında bir ton bilgi var. İnsanlar sürekli bize anlatırlar. Fırat şöyle, Dicle böyle. Geliyor ikisi Basra'da birleşiyor. Yani şimdi oraya gideceğiz. Bilmiyorum ne olacak ama harbiden heyecanlıyım. Müthiş bir heyecan bastı beni. Bir 5-10 dakika içerisinde oradayım. Burada da kardeşim Hasan var. Kalktı Fırat. Normal. Biz kendisiyle İngilizce anlaşamıyoruz. Rusça daha iyi anlaşıyoruz. Beraber çalışıyoruz. O yüzden burada Rusça devam edeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Orada görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi Basra'nın Korniç bölgesine geldik. Burası Dicle ile Fırat'ın birleştiği yer. Şimdi sizlere kamerayı çevireceğim. Yavaş yavaş göstereceğim. Buradan da böyle yürüye gideceğiz. Ondan sonra çok önemli bir yer varmış. Eski başkanlarıyla alakalı, Saddam Hüseyin'le alakalı. Onu da bana gösterecek. Ondan sonra bakalım bizi ne karşılıyor. Şimdi öncelikle size biraz Irak halkından bahsetmek istiyorum. Irak halkı gerçekten müthiş cömert ve misafirperver. Kime gidip bir şey isteseniz, sorsanız müthiş size yardım etmek istiyorlar. Şöyle sizlere botları göstereyim. Şurada jet skiler falan da var. Arkadaşlar şu köprünün ismi İtalyan Köprüsü. Burada da böyle kardeşim selamünaleyküm. Çayını satıyor, gül satıyor, çiçek satıyor. Güzel bir yer yapmışlar. Brat, почему ты не разговариваешь? Скажи, что ты не хочешь, что ли? Нет, я не знаю, что разговаривать. Bence Basra görülmesi gereken yerler listenize alınmalı arkadaşlar. Burası Dicle ile Fırat'ın birleştiği yer. Müthiş güzel ya. Şahane. Şurada da lüks bir restoran var. Orada da insanlar gelip böyle suyun kenarında da yemeklerini falan yiyorlar. Basra'nın da arkadaşlar en önemli yiyeceklerinden bir tanesi mezguf denen bir balık var. Bu balık efsane. Hatta bugün öğlen biz iş yerinde de yedik. Hikmet olursa mezguf da yiyeceğim. Yani Basra İran güneyinde yer alıyor. Çok önemli bir şehir. Çok tarihi bir şehir. Ve Basra İran yani denize açılan tek yeri. Buradan Kuveyt'e, İran'a gidebilirsiniz. Basra zaten petrol olarak da İran'ın en büyük petrol rafinelerinden birine sahip. Bu yüzden Irak için müthiş önemli. Abi köprü gerçekten büyük. Suda temiz duruyor. Yarın fırsatını bulursak yine geleceğiz. Şattal Arap, Dicle ve Fırat'ın birleştiği noktadayız. Basra 637 yılında İslam orduları tarafından önce arkadaşlar fethedilmiş. Ve şehir Abbasiler döneminde de özellikle kültür, bilim alanında bir merkez haline gelmiş. Aynı zamanda müzik anlamında da Irak müziğine, İslamiyet müziğine öyle söyleyeyim çok faydası olmuş. Camileri olsun, pazarları olsun,
camileri, pazarları ile Irak müthiş ünlü bir yer. Zaten yarın inşallah zamanımız olursa gidip pazarlarını falan da göreceğiz. Adamlar yapmışlar arkadaşlar. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Basra'ya İstanbul'dan uçakla direkt gelebiliyorsunuz. Git gel uçak bileti İstanbul Basra 350-400 dolar falandır. Biz çünkü gidip geliyoruz. Şöyle yine çiçek satan bir kardeşim. Size şuradan şöyle Basra yazısını da göstereyim. Basra'nın yaklaşık 3 milyon nüfusu var. 3 milyon nüfusun %97'si Müslüman. Geri kalan kesimler içerisinde işte Hristiyanlar var, değişik dinlere mensup insanlar var. Böyle birkaç tane söylediler de tam isimlerini şimdi söyleyemiyorum. Burada ne varmış ya böyle? Bu güzel kız ne satıyormuş ya? Burada nar satıyormuş ya. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Şu an Şattal Arap bölgesindeyiz. Fırat ve Dicle birleşiyor. Şattal Arap. Arap Nehri demek. Şöyle çevirip şurayı size göstermek istiyorum. Burada böyle ablalar yöresel yemekler satıyorlar. Şimdi video çekeceğim yemeği göstermek için. Dolma. Can I check? Burada böyle dolma var arkadaşlar. Yol kenarında dolma satıyorlar. Şükran. Burada da böyle narlar var. Biraz önce o güzel kızdan almıştık. Efsane bir yer yapmışlar arkadaşlar ya. Bu Şattal Arap Nehri yani Irak'ın güneyinde Fırat ve Dicle'nin birleştiği bir nokta. Bu akarsu Basra Körfezi'ne dökülen önemli bir yer arkadaşlar. Gerçekten tarihte de birçok yerde anlatılıyor. Yani bize okulda falan da anlatırlardı sürekli böyle. Oradan sürekli aklımdaydı. Görmek istiyordum. Geldim, müthiş bir duygu içerisindeyim. Gerçekten bu kadar iyi olduğunu beklemiyordum ya. Şu köprü olayı falan var ya. Efsane olmuş. Çok beğendim. Süper. Arkadaşlar bulunmuş olduğumuz Basra hemen İran ve Kuveyt sınırında duruyor. Buradaki insanlar İran'a vizesiz herhangi bir sıkıntısı olmadan gidip gelebiliyorlar ama Kuveyt'e kesinlikle gidemiyorlar diye biliyorum. Özel izin falan gerekiyor. Böyle vize işlerinde de bayağı Kuveytliler sıkıntı yaratıyorlarmış ama tabii onların gidip gelmesinde problem yok. Buradan Kuveyt'e gitmek yaklaşık yarım saat. İran'a gitmek de yaklaşık 1 saat. Hatta bazı noktalarda falan İran'ın göründüğünü falan söylediler. Eğer zamanımız olursa o tarafa doğru da gideceğiz. Şu an için bir problem yok. Buralar güzel. Abi buralara gündüz de geleceğim ya inşallah. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Her yerde böyle arkadaşlar geldiğiniz zaman böyle free wifi alabiliyorsunuz. Selamun aleyküm. Şunonek. Şunonek Zeyn. Türkiye. El Razi. Burada da bazı arkadaşlar böyle resimler, videolar çekiyorlar. Onlarla karşılaştık. Şu karşı tarafa baksanız arkadaşlar ya. Bu müthiş. Kameralar konuşuyor arkadaşlar. No parking here. No smoke here. Böyle direkt uyarı veriyor. Bir de Irak'a gelişmemiş derler. Надо туда меня кажется. Чтобы раки люди, они что покушают. Arkadaşlar yol üzerinde geçerken bir abla gördüm. Dolma satıyor yine. Tamam mı? Burada dolmacılar çok fazla var. Birisi acı, birisi de tatlı dolma dedi. Şimdi hemen sizlere gösteriyorum. Buyurun bakın. Bu gördüğünüz tatlı dolma şöyle. Bu da acı dolma. Böyle arkadaşlar bakın taşlar üzerinde falan yapıyorlar böyle. Yani müthiş lezzetli kokuyor. Burada da böyle mısırlarımız var. This is çay. This is also leblebi. Can we check? Ha, nohut. Okay. Şükran. Burada böyle insanlar gelip çayını, kahvesini böyle Irak tarzı. Böyle çok da güzel bardakları var. Böyle. İçinde çayınızı içebilirsiniz. Aynı zamanda da böyle satıyorlar. Ya şu arabalar mesela önünde Mercedes var. Bilmiyorum bu bölgelerde çok popüler. Böyle yol üstünde dizmişler. Basra efsane. Burada da böyle çocuklar drift yapıyorlar. Güzel aletlermiş. Ben de tuttum. Bak 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 bak. Yallah 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 yallah. Hani size bahsetmiştim ya Saddam Hüseyin'le alakalı. Oraya doğru gidiyoruz. Abi biraz da güvensiz duruyor ama. Böyle bir yere geldik. Şu karşıdaki köprü İtalyan köprüsü. Bu tarafa Korniç diyorlar. Böyle belki 3-4 kilometrelik bir mesafe. Burada balık tutan insanlar var. Burada da böyle tekne ile arkadaşlar insanları gezdiriyorlar. Biz de şimdi bir tanesine binip gezeceğiz. Arkadaşlar teknemizi tuttuk. Biraz pazarlık yaptık. Arkadaş çok yanaşmadı pazarlığa da. 20.000 dedi en başta. Biz de pazarlık yaptık. 15.000'e bağladık. Ama bu bize özel sadece. Yani bizi ne karşılayacak bilmiyorum. Akşam oraya doğru gidiyoruz. Hasan'la beraber. Hasan там что будем увидеть, брат? Скажи просто. Все можно увидеть сейчас. И даже дом Саддам Хусейн сейчас увидишь. Saddam Hüseyin tam жил. Да. Şimdi gideceğimiz yerde Saddam Hüseyin yaşamış. Onun evine gidiyoruz. Böyle manzarası, osu busu her şey var diyor arkadaşlar.
Bakalım biz neler karşılayacak. Orada kaldığımız yerden devam ederiz. Kiralamış olduğumuz tekneyle Saddam Hüseyin'in evine doğru gidiyoruz. Bizden başka kimse yok. Kardeşim Hasan benim için sağ olsun kiraladı. Abi acayip keyifli oldu ya. Ben bu kadar beklemiyordum. Müthiş. Yani acayip mutluyum. Nasıl anlatacağım bilmiyorum. Ben hiç bu kadar beklemiyordum. Benim beklentilerimi falan aştı. Bizi orada neler bekliyor bilmiyorum. Nereye gidiyorsam, ne görüyorsam elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalışacağım. İnşallah hoşunuza gidiyordur. Eğer hoşunuza gidiyorsa lütfen kanala abone olun arkadaşlar. Bu benim için çok değerli. Videoya ilk başladığım yer arkadaşlar bu bölge. İnsanlar böyle gelip oturuyorlar. İşte çayını içen, yemeğini yiyen, jet skisini kiralayan. Çok güzel yapmışlar. Bence gündüz burası 1000 kat daha güzeldir de. Bakalım yarın zamanımız olursa yarın geleceğiz. Biz de kendimizce birkaç plan yaptık. Planımızı bozmadan devam edeceğiz inşallah. Şimdi böyle bir arkadaş hemen yanımıza geldi. Mırra doldurdu. Şükran Habibi. Thank you. Mırrayı önce fincana doldurdu. Baktı ki biz yok dedik. Biz yok dedikten sonra direkt geri o döktüğü yerden mırrayı geri o demliğin içine döktü. Böyle bir durum yaşadık. Ya ben buraya bayıldım ya. Bura efsane bir yer mi? Zamanımız olsa da sık sık buralara gelebilsek. Çok uzakta bir yer değil. Hani böyle bir yarım saatte falan geliyorsunuz. İnsan burada kafasını rahatça dağıtabilir. Bilmiyorum. Güzel bir yer. Bayağı da geniş yapmışlar. İşte acıkan insanlar yemeklerini falan yiyebiliyorlar. Böyle fast food tarzı yemekleri var. Onunla inşallah zamanım oldukça size göstereceğim. Böyle tekne turları düzenleniyor. Şurada da böyle büyük bir yat yanaşmış. Buradan insanları alıyor, götürüyor. Böyle oturacak yerler var arkadaşlar. Geliyorsunuz. Böyle içinde böyle güzelce yapmışlar. Ahşaptan falan. Çok başarılı. Şu anki Basra liderini ben Hasan'la konuştum. Sevdiklerini, desteklediklerini söylediler. Adam buralıymış. Çok fazla emek harcıyormuş burası için. Gerek yollar, gerek köprüler. Basra'yı geliştirmek için işte stadyum yapmış. 80 bin kişilik stadyum. Böyle bir adam Basra hastası bir insan. Elinden geldiği kadar Basra'ya yatırım yapmaya çalışan bir adam. Böyle liderlerin her yerde olması gerek. İnşallah Basra daha güzel yerlere gelir. Çünkü buradaki insanlar müthiş misafirperver. Böyle yanlarında eline parayı atamazsın, para harcayamazsın arkadaşlar. Çok ayıp. Yani seninle kavga bile edebilirler. O yüzden dikkat etmek lazım. Şimdi o sahil yolunun Korniç'in diğer tarafına geldik. Selamünaleyküm. Şuna Zeyn. Diğer tarafına geldik. Burada da yine başka bir köprü var. Tabii bu köprü diğer taraftaki kadar popüler değil. Burada görüyor musunuz? 2 tane böyle kule yapmışlar. Şu ortadaki kule yalan doğru. Bizim arkadaşlar tam bilmiyor da yeni yapılmış. Kalkıp iniyor dedi ama daha kendisi gözüyle görmemiş. Ben de şimdi düşündüm. Büyük ihtimalle kalkıp iniyordur. Çünkü altında falan boşluklar vardı. Her yerde fotoğrafçılar var. İşte fotoğraf makineleri var. Şu şekilde. Ben de bir fotoğraf çektirdim arkadaşlar. Buraya koyacağım. Ne kadar dedi bana? Yani 75 cent dedi arkadaşlar. 1 dolar bile değil. Para birimini dolardan söylüyorum. Çünkü genelde bizim kur çok fazla değiştiği için onların kur da çok fazla değişiyor. Mesela ben ilk geldiğim zamanlar 1 dolar 1300 Irak dinarıydı. Şu anda 1500 olmuş. Yani bugün onu öğrendim, biraz canım da sıkıldı yani. Bu insanlar, yani Iraklılar bunu hak etmiyorlar ya. Irak'ın insanları bunu hak etmiyorlar. Nasıl bu haldeler? İlginç. Üzülüyorum yani. Arkadaşlar size demiştim ya, Irak'ta çok fazla şair var diye. Bu da onlardan bir tanesi. Bedir Şayet Eseyat diye birisi. Tam ismini söyleyemedim de. Yine de selamünaleyküm. Şuna Zeyn. Elhamdülillah. Burada şu içeceklerden Türkiye'de yok arkadaşlar. Acayip tadı lezzetli, ben arada içiyorum. Arkadaşlar şimdi gezerken bu arkadaşlar burada video çekiyorlardı, resim çekiyorlardı. Ben de arabaların yanına geldim. Dedim arabanızı çekebilir miyim? Madem siz çekiyorsunuz ben de çekebilir miyim? Tamam çek dediler. Şimdi size arabalarını göstereceğim. Chrysler. Böyle bir canavar. Arabalar çarpmaz inşallah. 2021 model dediler. Bu aracın fiyatı 22.000-23.000 dolar civarında. Tabi paket değişiyor. Böylesi içinde göstereyim.
Şöyle sunrooflu falan. Full sunroof. Deri koltuklar. Güzel araba arkadaşlar. Yani ne kadar yapıyor? Hesaplayın işte arkadaşlar. 22-23 bin dolar. Bu araba daha ucuz dediler. Kem defter? Diyen defter? 230. Yani 17 bin, 18 bin, 19 bin Dodge Charger. Böyle bir durum. Habibi şükran. Thank you. Benim hayallerimden bir tanesi bu arkadaşlar. Nasip olursa bir tane alacağım bundan. Canavar ya. Şimdi gidip sorsam bu araba var ya maksimum bana diyecekleri 25 bin dolar. Canavar. Bunlardan bir tane alacağım. Az kaldı. Hasan, меня нужно вот такой. Деньги надо. Hasan diyor ki para lazım diyor. Брат, у нас денег есть много. Alhamdulillah. Много, Ну, но ничего не- 25 тысяч хватит. Но мне надо ездить в Турцию. Здесь я не могу. Мне надо документы сделать. Делай, просто ничего не делаешь, там просто кубыши оставь, тебе Да. здесь работать. Если я буду покупать, там оставлю. Там брат и все люди будут гулять. Ну, когда я там не гуляю. Машина забирай. Arkadaşlar yine böyle bir arabaya denk geldik. Her yerde bu arabalardan var. Zaten çoğu bu arabaları taksi olarak kullanıyor. Bakın şimdi önümüzden bir araba geçti. Karşıda bir araba var. Bir kırmızı araba daha geçiyor. Onun arkasında bir araba daha geldi. Hatta bayanın biri kullanıyor. Burada bir araba var. Bakın görün. Bakın işte buraya bir beyaz GMC yanaştı. Onun arkasında bir tane daha Corvette herhalde. Onun arkasında bir Dodge Charger daha var. Yani burası Irak. Burayı Dubai falan sanmayın ama Dubai'den kalır bir yanı da yok maşallah. Arkadaşlar çekmekten ben yoruldum. Bunlar bitmediler ya. Her yerde varlar. Abi şu canavarlara baksanıza ya. 20 bin dolar, 25 bin dolar böyle basit. Mesela abi arkasında getirmiş kulaklık ona benzer şeyler satıyor. Düşünebiliyor musunuz? Adam çekmiş öyle arabayı. Oraya asmış bir afiş. Bir şeyler satıyor içerisinde. Elektronik, parfüm, buna benzer şeyler. Arkadaşlar o Şattal araba bitirdik. Şimdi Hasan kardeşim beni bir restoranta götürüyor. Bir yemek yiyelim dedi. Yolda giderken biraz sıkıntılı oluyor. Çünkü diğer şoförler, araç kullanan arkadaşlar korkusuzca işte hani önüne geçenler var, sağından geçenler, solundan geçenler çok fazla oluyor. Hani kimisinin elinde telefon, kimisi başka biriyle bir şeyler konuşuyor. Ondan dolayı Irak'ta araç kullanmak gerçekten zor. Onu öncelikle sizlere söyleyeyim. Ondan sonra bir de sizlere etrafı göstermek istiyorum. Şimdi restoranta geldik arkadaşlar. Yalnız bir yer bulmamız lazım. Gördüğünüz gibi etrafta yer sıkıntısı var. Şurası bir otoparka benziyor. Hasan arabayı oraya park edecek. Al-Tazaş Iraki diye bir yer herhalde. Ya da onun yanında başka bir yer vardı. İkisinden birisi. Bakalım hangisine gireceğiz. Şimdi aracı park ettik. Yani bir otopark oldu. Başka araç park edecek yeri yoktu. Şimdi size göstereyim gideceğimiz yeri. Şu karşıdaki yer diye ben düşünmüştüm de. Şey dedi, şu Abu Hasan restoran daha iyi dedi. Şimdi Abu Hasan restoranta gideceğiz. Şöyle Abu Hasan restoranta geldik. Alt taraf herhalde kalabalık da buradan gireceğiz. Mekanı bayağı lüks yapmışlar. Şu yukarıya falan baksanıza. Efsane. Bakalım burada ne yiyeceğiz? Yukarısı sakin diye böyle yukarı geldik. Burada da böyle takımlar falan geliyor. Tabii Irak'ta futbol en önemli şeylerden bir tanesi. Irak'ın kendi maçlarının olduğu zaman yaklaşık 80 bin kişi, 90 bin kişi stadı dolduruyor arkadaşlar. Böyle çayları, şekeri çok seviyorlar. Çok fazla şeker kullanıyorlar. Burada böyle ustam selamünaleyküm. Şunan ekseyin. Ekmeği böyle görüyorsunuz yerinde yapıyor. Burada böyle selamünaleyküm. Böyle ustalarımız yemeklerini hazırlıyorlar. Şefim de burada böyle saplıyor. Diğer tarafta da ustam pişiriyor. Biz de geçip oturalım. Arkadaşlar kebap fiyatları şöyle. Bunlar yani şef tabakları olur ya büyük toplu. Burada da pizzalar var. 1500 Irak dinarı 1 dolar yapıyor. Burada da işte böyle tavuk şişler var. Hani şöyle 10 dolara 15 dolara rahat rahat karnınızı doyurabilirsiniz. Bu bizim geldiğimiz mekan biraz lüks bir mekan. Burada da böyle gördüğünüz gibi 2-3 dolara hamburgerler, 4 dolara 5 dolara maksimum. Buradaki KFC tavuklar, salatalar. Burası Abu Hasan Restoran diye bir yer. Gelirseniz aklınızda bulunsun. Fiyatlara bakın. Ben çeviremezsem de siz çevirin arkadaşlar. Brat, dobra пожаловать, брат. Как дела? Нормально все. Что будем покушать? Сегодня шашлык будем покушать, Ладно, давай. Покушаем, потом поговорим. Habibi selamünaleyküm. Bu arkadaş böyle bize bir mercimek çorbası geldi şöyle. Şunu это. Сейчас будем покушать или потом? Şimdi burada böyle bir racon var. Çorba geldi. Çorbanın yanında da dedik tatlıyı getirdiler arkadaşlar. Hasan dedi ki isterseniz bunu şimdi yiyebilirsiniz. İsterseniz sonra yiyebilirsiniz. Değişik. Ben çorbayı içeceğim de tatlıyı sonraya bırakacağım. Klasik. Yoksa olmazsa olmaz. Ya budu покушать su, потом budu dessert. Arkadaşlar şöyle bir salata geldi. Humus. Bu humus arkadaşlar. Burada patlıcanlı, biberli, böyle içinde salatalık bir salata var. Şu parmağımla gösterdiğim yerde. Burada bizim cacık. Burada
Burada da şöyle meyvelerden yapılmış bir salata, meyve salatası. İçinde işte böyle elması, muzu. Burada da böyle maydanozla bir salata yapmışlar. Tadına şimdi bakacağım. Şöyle önce humusun tadına bakacağım. Humus bayağı iyi. Cacık var, onun da tadına bakayım. Abi sarımsaklı yapmışlar. Efsane olmuş. Çok iyi. Böyle ekmeğimiz geldi. Böyle tam dayım benim getirip yemeğimizi böyle ortaya indiriyor. Brother, this is too much. Hasan. Сколько стоит? Не-не. Ну давай, это сколько стоит? И еще много. Почему ты... Да немного. Abi ekmeğe baksanıza ya. Melhem melhem. Dayım benim. Sağ ol. Şükran. Arkadaşlar ben acımdan öldüm. Hemen yemeye başlayacağım. Abi şu ekmeğe baksanıza ya. Abi kekikli ekmek yapmışlar ya. Bak bir tanesi kekikli. Bir tanesi böyle susamlı. Abi bir tanesi de böyle normal ekmek. Abi şu kekikli ekmek. Brother, вот это пахнет вообще вкусно. Вкусно. Они разные. Da. 3 ayrı ekmek geldi. Ben hemen şöyle size zaten ben sofrayı göstermiştim de tekrardan sofrayı size göstereceğim. Arkadaşlar bu 2 tane bizim kuşbaşımız. Bu ortada et döner var. Burada normal kebaplarımız var. Bu tabak böyle 15 dolar. Arkadaşlar kendime böyle bir sokum yaptım. Adana usulü. Böyle eti görüyorsunuz. Kuyruk et. İçinde normal kuşbaşı, soğan. Kuyruk etini çıkarayım yani. Irak'a gelirseniz, Basra'ya gelirseniz bu Abu Hasan restoranta mutlaka uğramalısınız. Başka çaresi yok. Irak'a gelirseniz mutlaka ama mutlaka Abu Hasan restoranta uğrayın. Burada bir kebap yemeden Türkiye'ye dönmeyin. Bir de kebabın tadına bakayım. Buranın zaten Hasan dedi ki en iyi yemeği kebabı dedi. Özellikle bana sordu ne yemek istiyorsun? Balık mı, kebap mı, ne bileyim tava mı, ne istiyorsan bana söyle. Ben dedi hani seni oraya götüreceğim. Hani en son ben kebapta karar verince bir Adanalı olarak hemen dediler ki tamam seni ben bir yere götüreceğim. Kebabın kralı orası. Şu an buraya geldik. Gerçekten kebabı müthiş. Bir de şöyle et döner var. Biraz da et döneri yiyeceğim. Abi bu ekmek var ya. Ben şaşırdım ya. Kekikli ekmek mi olur abi? Efsane yapmışlar ya. Bayıldım, resmen bayıldım. Hasan şeyi söylüyor. Kola siparişi vermişti. Onu unutmuşlar, onu söylüyor da. Önemli değil, sıkıntı yok ya. Скоро закончим, ничего. Ничего нету еще. No, tak bывает inekler. Это normal. Şimdi arkadaşlar Irak'ta yemek sonrası çay geldi. Bize şöyle küçük demliklerde veriyorlar kişi başı. Bunu böyle getirdim ben. Diyelim ki doldurdum. Bu çayı bu kadar doldurursanız bu Irak'ta çok büyük ayıp. Bu çayı en az böyle doldurmanız lazım. Böyle doldurmazsanız var ya, yani sıkıntı. Ben arkadaşa doldurdum, yarım doldurdum. Çok büyük ayıp ettiğimi söyledi. Ben tabii raconu bilmiyorum. Şimdi onun çayını dolduruyorum. Brat, сейчас нормально, да? Я твой чай уже полностью сделал. Arkadaşlar burada yemekten sonra mideniz rahatlasın diye böyle bir şey var. Alıyorsunuz bir parça ağzınıza atıyorsunuz. Mideniz falan iyi oluyormuş. Ben şunu biliyorum. Bunu alıyorsun, çiğniyorsun. Midene iyi geliyor. Burada da böyle kürdanlar değişik bir tat oluyor bu ucundaki yeşilden dolayı. Bunu da size anlatmış olayım gelmişken. Arkadaş da anlattı. Dedi ki işte aynı benim dediğim gibi karnınız ağrıyınca falan filan bunu çiğniyorsunuz, düzeliyor. Şükran. Thank you very much. Türkiye. انت تركي؟ Inte Türkiye, yes. تتكلم عربي؟ Şvey inşallah. اه Şvey. I like Turkey Really? والله. Oh, that's good. Thank you. We like Very, very, Iraqi very people well. also. نوفمبر انا كنت بتركيا. Really? Which city? اسطنبول. Istanbul. Oh, Yes. Istanbul like cennet. يعني ادنا ازمير. Adana is my city. My hometown is Adana. I am living in Adana. Böyle bölgenin liderleri de, futbol takımları da özellikle bu restoranta geliyorlarmış. Şu arkada da böyle bir lüks yer var. Orada aileler için yapılmış. İzin verirlerse orayı da size göstereceğim arkadaşlar. Diğer tarafı çok gösteremiyorum. Aileler varmış. Yani girmesem daha iyi olur diye düşündüm. Şöyle yemeğimizi yedik. Buradan da çıkış yapıp gideceğiz. Kameramın bir arızası var. Daha yeni aldım. Kamerada problem. SD kart okumuyor falan diyor. Şimdi onu yaptırmaya çalışacağım. Mekan burası. Şöyle. Abu Hasan diye bir yer. Arkadaşlar şimdi kamerada bir sıkıntı vardı. SD kartta daha doğrusu, onu hallettik. Bana yine böyle bir ton Irak parası verdiler. 100 dolar bozdum. 100 dolar 150 bin Irak dinarı yaptı. Aldık. Habibi şükran. أما الصلوات Şükran Habibi. Ahlan ve sahlan. Hasan, у меня сейчас настроение хорошо. Это отлично. Arkadaşlar şimdi moralim tekrar yerine geldi bu işi hallettiğimiz için. Çünkü kamera masaya düşünce ben biraz korkmuştum. Şimdi size biraz Basra'nın AVM'sini göstereyim. Bakalım nasılmış. Düşündüğünüz gibi mi değil mi? Böyle
yürüyen merdivenler, parfümler. Güzel yapmışlar. Bazı şeyler çok pahalı arkadaşlar. Irak, Erbil'deyken de ben bunu biliyordum. Müthiş pahalı. Çok güzel bir AVM yapmışlar. Ben bayıldım. Gerçekten çok güzel. Tertemiz. Bakın sürekli 2 tane arkadaş da temizlik yapıyor. Böyle mağazalar, parfümler tertemiz. İçerisi de dışarıya göre biraz daha iyi. Dışarısı biraz soğuk. Burada da böyle gelip arkadaşlar ne istiyorlarsa artık krem, şampuan vesaire istedikleri her şeyi alabiliyorlar. Bir de şey derler işte Irak'ta bilmem nerede sağda solda hayat yok. Arkadaşlar Türkiye'den gelen kıyafetin haddi hesabı yok. Sadece kıyafet değil yani yiyecek içecek de çok fazla geliyor. Mesela burada yazmışlar Turkish Center diye bir yer var. Buradaki kıyafetlerin %99'u Türkiye'den geliyordur. Şimdi mesela girdim bakayım ne yazıyor burada? Park Hande Made in Turkey. Yani Made in Turkey. Bu kıyafetlerin %99'u Made in Turkey. Şimdi fiyatına bakalım. 78 Irak dinarı. Şu önde gördüğünüz. Ya arkadaşlar fiyatlar Türkiye'ye göre biraz pahalı. Onu biliyorum. Kıyafet konularından bahsediyorum tabii. Ama genel almak istemiş olduğunuz elektroniktir, yiyecektir vesairedir. Türkiye'ye oranla çok daha ucuz. Onu da söyleyeyim. Şimdi 3. kata çıkalım dedi Hasan. 3. katta restoranların olduğu bölümler var. Buradaki restoranlara böyle bir tur atacağız. Bir gezdireceğiz sizi. Bakalım beğenecek misiniz? Burada şunu da söyleyeyim. Irak'ta kapalı alanlarda sigara içip nargile içebiliyorlar. Bunun için bir sıkıntı yok. Kimsenin kimseye karıştığı yok. Bu zaten Irak'ta olan bir şey. Ben bunu yıllardır görüyordum. Ama şunun da farkına vardım. Eskiden daha çok vardı da şu an o kadar AVM'lerin içinde sigara içen kimseyi görmedim. Bırak внутри торговый центр можно kuri. Arkadaşlar ben şimdi söyledim. Hasan dedi ki eskiden serbestti ama artık serbest değil. Burada isteseniz de artık sigara falan içemezsiniz. Böyle bir durum var. Onu da sizlere söylemiş olayım. Ben de diyorum neden sigara kokmuyor. Eskiden bu çay içen abiler mutlaka ama mutlaka önlerinde bir küllük sigara. Bir de arkadaşlar Irak'ta insanlar acayip bir futbol hastası. Böyle sürekli bir futbol maçı izlerler. Önceki videolarımı izleyen arkadaşlar varsa bilirler. Davay sidemizde. Karşıda gördüğünüz mekanda arkadaşlar bir oturduk, canlı müzik falan filan var. Hemen onun yanında da böyle bir bilardo salonu, kahve, nargile, okey yeri gibi bir yer var. Burada böyle insanlar işte nargilesini, çayını, kahvesini içiyorlar. Genelde erkeklerin takıldığı bir yer. Fena durmuyor. Maç izleyenler var. Basra merkez gerçekten de güzelmiş. İnsanlar nargileye bayılıyorlar. Zaten şöyle bir durum var. Dubai, Abu Dhabi, ne bileyim işte bu Birleşik Arap Emirlikleri haricinde olan Katar bulunmuş olduğum yerlerden hepsinde şöyle bir durum var, ortak nokta. Nargileye bayılıyorlar arkadaşlar. Şimdi size bir de kuyumcularını gezdireyim. Bu Araplarda, Kürtlerde, Farslarda ne bileyim birçok toplulukta acayip bir şekilde altına karşı bir bağımlılık var. Çok seviyoruz. Özellikle Türkiye'nin doğusunda yaşayan insanlardan biliyorum. Acayip bir şekilde altın hastalığı var. Bundan dolayı birçok insan evlenemiyor. Duyuyoruz, görüyoruz. Sonradan üzülüyoruz. İnşallah bu olaylar bir gün çözülür de herkes istediği zaman istediğiyle evlenebilir. Arkadaşlar şimdi Irak'ta bir şeyi fark ettim. Burada insanlar evlerinde koku kullanıyorlar. Bu kullanmış olduğu kokuları şimdi size göstereceğim. Şöyle kokular var. Şu bir tanesi, şu bir tanesi, şu bir tanesi böyle. Bunlardan karışım da yapıyorlar. Bu da bunun karışımı. Arkadaşım diyor ki böyle bunu yakıyorlarmış. Nasıl yakıyorlar bilmiyorum da. From Kuwait. Bu Kuveyt malıymış. Kuveyt'ten geliyormuş. Çok popüler. Burada acayip satılıyor. Her yerde görüyorum. O yüzden sizlere de göstermek istedim. Kardeşimin yanına gelirseniz kendisi burada Basra'da alışveriş merkezinin içerisinde. Habibi Şükran. İşte böyle evin içinde yakıyorlar arkadaşlar. Çok güzel kokuyor diyorlar. Kokladım, kokluyorum. Fena durmuyor. Böyle güzel bir cadde yapmışlar. Işıklı falan. Hoşuma gitti. Hasan'a rica ettim. Dedim bu yoldan gidebilir miyiz diye. Tamam dedi. Ben de kamerayı dışarı çıkardım. Sizlere hem yolu gösteriyorum hem sağdaki soldaki dükkanları gösteriyorum. Mağazaları falan. Güzel. Ben Basra'yı bu kadar düşünmemiştim. Düşündüğümden çok çok daha iyiymiş. İnsanlar gelişmiş. Şehir büyük. Böyle restoranlar çok lüks. Gerçekten böyle bayağı iyi. Gerçekten iyi. Benim düşündüğümden çok çok iyi. En güzel yanı da şu. Bakın şu Ankara denen bir yer var arkadaşlar. Solda gördünüz mü? Büyük ihtimalle kıyafet falan satıyorlar herhalde de. Restoranta benzetmedim. Arkadaşlar şimdi o AVM'den çıktık. Hasan'ın evine doğru gidiyoruz. İlla burada kal dedi. Ben normalde kalmış olduğum yer vardı. Bırakmadı beni. Misafirhanemiz falan var dedi. Bizim evimizde müsait yer var. Boşuna boşuna oraya gitmene gerek yok dedi. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Eğer müsait olursa evde de bir video çekerim. Sizlere gösteririm. Hasan'la beraber bir şato gibi bir eve geldik.
Böyle güzel bir yer yapmışlar. Şimdi geldim bizim arkadaşın evine. Şöyle size evlerini göstereyim. Acayip böyle bir dekorasyon falan var. Güzel. Irak stili. Ev biraz dağınık. Çok göstermek istemiyorum. Gelmişken sizlere de göstereyim dedim. Burada da şöyle bir Kur'an-ı Kerim var. Böyle küçük. Burada da işte böyle sigara küllükleri falan böyle güzel kaplamışlar. Güzel bir Irak evi. Misafir odasında insanlar işte böyle gelip yemeğini yiyor, oturuyorlar. Güzel vakitler geçiriyorlar. İşte böyle ayrı bir duş, tuvalet, banyo oluyor misafirler için. Irak evine misafir olursanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Acayip cömert, sürekli böyle işte bir şeyler ye, bir şeyler iç. İhtiyacın var mı? Sürekli böyle sana bir yedirme içirme derdindeler. Sürekli sana iyi davranıp ne yapsak da işte memnun kalsa. Hep bu niyette insanlar. O yüzden olur da yolunuz düşerse illa lokal bir aileye, Iraklı bir aileye misafir olun. Irak kültürünü daha iyi anlayın.